İyi akşamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda biraz MG Pilot'tan bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu MG Pilot'ı size tamamen açıklayacağım. Şimdi MG Pilot ayarlarına girmek için şuradan araba işaretine tıklıyoruz. Bu bizi arabanın menüsüne atıyor. Ben zaten MG Pilot'ı almıştım. Normalde bastığınızda şu driving menüsü geliyor. Burayı daha sonra anlatırım. MG Pilot'a geldik. Şimdi MG Pilot'ta ilk önce gördüğünüz Drive Assist System. Yani ne var burada? Adaptive Cruise Control, Traffic Jam Assist yani trafik sıkışıklığı asistanı. Adaptive Cruise Control ile Traffic Jam Assist aslında neredeyse birebir aynı şeyler. Hatta aynı şeyler, bir farkı var. Şimdi bakın şurada görüyorsunuz değil mi şu çizgileri? Şerit takip sistemi. Şerit takip sistemindeyken, o şerit takip ederken Adaptive Cruise Control'de sizi pimpon topu gibi bir sağa, yani sağdaki şeride gittiniz ortaya alıyor. Oradakine gittiniz, yani sola gittiniz tekrar ortaya alıyor. Ve sizi pimpon topu gibi oradan oraya atarak ne yapmaya çalışıyor? Yolu takip ettirmeye çalışıyor. Fakat bu Traffic Jam Assist'e geldiğinizde olay değişiyor. Bunda olay şu. Her şeyi Adaptive Cruise Control ile aynı. Fakat Level 2 tarzında bir şekilde arabayı direkt şeridin ortasında tutuyor. Bir 15 saniye kadar, yani dönüş varsa arabayı kendisi otomatik döndürüyor. Hep şeridin ortasında tutuyor. Bunun da örneğini birazdan ben size göstereceğim yola çıkıp. Orada göreceksiniz. Adaptive Cruise Control ile sağa sola atarken, ortaya alırken Traffic Jam Assist yani trafik sıkışıklığı asistanında direkt sizi şeridin ortasında tutuyor. Ve ne vardı? Lane Keeping Assist. Herkesin şikayet ettiği olay. Bakın Emergency Lane Keeping. Şimdi ACC'de de TCA'da da bunu kullanabilirsiniz. Fakat şuradaki Lane Departure Assist'i aldığınızda aslında bizim hepimizin şikayet ettiği, işte çok hızlı şeyin içine alıyor dediğimiz olay var ya. Şeridin içine bir anda aniden müdahale ediyor. İşte o bu arkadaşlar. Emergency Lane Keeping, yani acil olduğu için, orada acil yazdığı için tık diye çeviriyor. Eğer bunu Lane Departure Assist'e çevirirseniz aynı şeyi yapıyor fakat daha sakin, şöyle yani böyle yerine şöyle yavaşça sakince yapıyor. Şerit takip sisteminin sıkıntısını çözme şekli aslında bu. Yani direkt kapatmanıza gerek yok aslında. Çünkü şerit takip sistemi dediğimiz olay güzel bir şey. Ne var sonra? Traffic Sign Recognition var. Yani hız tabelaları var ya, 60, 70, 80, 100 neyse. Onları okusun mu okumasın mı? Okuması daha iyi. Şöyle bakın, gördüğünüz gibi gösteriyor hemen. Okusun diye. Ve şurada bir trik daha var. Önce şunu da göstereyim. Bakın aynı dediğim gibi. Drive Assist sistem, yani Adaptive Cruise Control ve Traffic Jam Assist ikisini birden kapatıp off derseniz, bakın burada yeni bir menü çıkıyor. Bakın kaybolacak şimdi. Speed Limit Mode. Dediniz gitti. ACC derseniz, yani aktif ettiğinizde gidiyor. Burayı kapattığınızda bu geliyor. Speed Limit manueli var. Yani kendiniz bir hız belirliyorsunuz. Şuradaki tuşu kullanarak. Şuna bastığınızda, yolda gösteririm zaten. Veya Intelligent, yani yoldaki tabela neyse o hızı geçmiyor araba. Speed Limit modu da bu arkadaşlar. Off diyelim. TC'ye alalım şimdilik. Ve ACC'de kalsın. Alert Sensitivity, ben bunu hep low'a alıyorum çünkü dıt 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 ötüyor. İsterseniz bütün sesli uyarıları kapatabilirsiniz. Keşke bunlar kalsa. Ben mesela kapatıyorum, unutuyorum, tekrar başlattığımda açılıyor. Hiçbir şekilde sesli uyarı vermiyor araba size. Dıt dıt bip bip ötüşler olmuyor. Bu Audible Warning'i kapattığınızda. Vibration Reminder, direksiyona titreşim veriyor. Bir işte önde bir şey fark ettiğinde, otomatik fren yaparken veya lane departure, yani şeritten çıkma durumuna geldiğinizde titreyerek size bir uyarı veriyor, geri bildirim veriyor. Front Collision Assist dediği arkadaşlar çarpışma önleyici. Otomatik fren yapıyor. İsterseniz sadece uyarı verebilir veya uyarı artı otomatik fren yapabilir. Ben bunu hep alert ve otomatik fren. Neydi? Bir saniye. Automatic Emergency Brake, AEB. Onu da tutuyorum, daha iyi. Alert Sensitivity, bunlara low diyeyim ben. En düşüğü seviyorum. Rear Driving Assistance System. Burada arkadan işte çarpışma olacak mı? Gelen giden var mı? Onları gösteriyor, size uyarı veriyor. Arkadan birisi size hızlı yaklaştığında dörtleri yakıyor hemen. Onu da fark ediyor. Blind Spot, kör nokta uyarı sistemi, aynı aradan gördüğünüz. Lane Change Assistance diyor. Burada aslında şöyle bir deneyelim bakalım ne diyecek. When the vehicle changes lanes and it detects a vehicle approaching from the side or rear, it will issue a warning. Ha tamam. Biz şerit değiştirirken arkadan bir araç yaklaşıyorsa, biz de görmediysek aslında kör nokta yine. Uyarıyor bize araba geliyor diye. Rear Cross Traffic Alert. Arkanızda araba geliyor mu? Veya geliyorsa hem uyarı verir hem de fren yapsın mı onu söylüyor. Bunda sadece alert kullanmak daha mantıklı. Yani geri çıkıyorsunuz ya bir yerden, bakın gösteriyor.
Sağdan veya soldan araç geliyorsa sizi uyarıyor. Bekle, çıkma diyor. Ki bu özellik çok işe yarıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Gerçekten işe yarıyor. Dar alanlarda çıkarken arkada görmüyorsunuz. Araç size onu gösteriyor. Kapı açık alarmı tamam. Bir collision yine aynı şekilde. Arkadan gelip size birisi çok hızlı yaklaşıyorsa hem sizi uyarıyor hem arkaya dörtlü ışık yakıyor. Towing mode. Bunu niye açmışım ben? Kapalı bu. Çeki. Allah Allah. Tamam. Çünkü bunu açtığınızda bütün sürüş sistem asistanları kapanıyor. Yani çekil emir modu bu. 500 kiloya kadar çekiyor ya bu araç. Hoş, ben kullanıp arabayı riske atmayı düşünmem, o başka mesele. Driver Attention Warning System. Bu çok sıkıntılı bir şey arkadaşlar. Aklınıza geldikçe kapatın. Uzun yolda bir başladı bana belli bir süre sonra şey yapmaya. Kahve alarmı vermeye. Susmuyor. Şurada bir kahve işareti çıkıyor. Dıt 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 dıt. Bunu yabancı formlarda da araştırdım. Kapatmanın yolu yokmuş. Yapacağınız tek şey gelip buradan bunu komple kapatacaksınız. Ve o ses susmazsa arabayı durdurup kapatıp tekrar açmanız gerekiyor. Maalesef böyle saçma sapan bir şey de var. Evet, MG Pilot sistemi genel olarak bu ama en önemli özellik Adaptive Cruise Control ve Traffic Jam Assist. Bunları da uygulamalı olarak yolda göstereceğim. Diğer menülere daha sonra gireceğim arkadaşlar. Yani MG4 ile ilgili ufak tefek böyle kısa videolarla size MG4 almak istiyorsanız veya varsa, bilmediğiniz bir şey vardır belki veya benim bilmediğim bir şey varsa siz yazarsınız. Birbirimize yardımcı olmak için bunları teker teker ben bu şekilde video haline getirip atacağım. Şimdi ben yola çıkayım. Şunların çekimini yapayım. Artık bu akşam yapabilir miyim veya yarına mı kadar bilmiyorum. Onları da yaptıktan sonra, yani Adaptive Cruise Control ve Traffic Jam Assist'i size uygulamalı olarak gösterdikten sonra videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar, şimdi bakın Active Cruise Control'ü çalıştıramıyorum çünkü belli bir hızdan sonra devreye giriyor onda şerit takibe yardım etmesi için. O yüzden size TCA'yı göstereceğim. Bakın açtım TCA'yı. Kaan göster şurayı. Değil mi? Şimdi hatta şöyle şey yapayım. 60'a alayım bakın. Şimdi ya trafik de var. Çok da şey yapmak istemiyorum. Şöyle sağa geçeyim. Ya da yok. Geçeyim sağa. Ya trafik çok berbat. Hele şu motorcular acayip berbat. Kaan göster şimdi. Şu araba geçsin ne olur ne olmaz. Bakın şimdi. Görüyorsunuz beni şeritte tutuyor ama şimdi bıraktı. Bir saniye. Önce ortalamam lazım. Evet bakın devreye girdi. Şimdi bakın direksiyona gördünüz mü? Direksiyonu döndürerek beni devamlı şeridin ortasına tutuyor ama belli bir süre sonra bırakacak. Önde de böyle bir sürü araba olması çok tehlikeli. Bir yandan ona çarptırır tutuyorum şu anda. Orta şeritte eliyle gidiyor herif ya. Yok böyle bir şey. Neyse şimdi tekrar devreye sokacağım. Bakın soktum devreye. Görüyor musunuz? Dönüyor araba. Dönüyor. 15 saniye falan böyle gidiyor. Dönsün şimdi ben hemen ne olur ne olmaz tutacağım. Bakın düzelttim. Yolun ortasında tutuyor arkadaşlar. Trafik Jam Assist bu. Durduruyorum şimdi. Bakın al diyor. Aldım. 15 saniye fazla değil. Active Cruise Control'de olay değişiyor. O hızı bilmiyorum yalnız. 60'ta denedim olmadı. İstanbul içinde de 60'ı geçemiyoruz. Trafiğe tehlikeye atmak istemiyorum o yüzden denemiyorum arkadaşlar. Active Cruise Kontrolleri sağa sola atarak sizi düzeltiyor. Zaten denemişsinizdir normal şerit takibi. Yani trafik TCA ile Adaptive Cruise Control arasındaki fark bu. Adaptive Cruise Control'de şerit takip sizi sağa sola pimpon gibi atarken Traffic Jam Assist'te sizi bir güzel şeridin ortasında 15 saniye tutuyor. Yani o arada aslında bayağı güvenli bir özellik. Çünkü farkında olmadan şeride çıkmıyorsunuz. Eliniz direksiyondaysa o sistem devamlı aktif. Direksiyonu bırakırsanız 15 saniye boyunca da sizi şeridinizde tutuyor. Çok güzel bir özellik bence. Yani kesinlikle otonom değil. Kendinizi tehlikeye atmayın. 15 saniye sonra bir anda bırakıyor yani. Direkt yani. Araba o istikamete düz gitmeye başlıyor bu sefer. Denedim. Hatta neredeyse bir ara çarpıyordum. Yine gece denedim. Allah'tan o zaman yol boştu. Bugün çok fena. Evet, arasındaki fark da bu arkadaşlar. Diğer menülerde yavaş yavaş anlatacağım. Arabayla ilgili bilgiler vereceğim. Bir türlü zaman bulamıyorum. Zaman buldukça yeni alacak olanlar için veya alıp da çok fazla bilgisi olmayanlar için, araç için böyle bilgileri vereceğim arkadaşlar. Yanlış bir şey söylersem veya fazladan bir bilgi biliyorsanız onu da yorum kısmına yazın ki herkes öğrensin. Her zamanki gibi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.